Şu an Türklerin ilk Anadolu'ya giriş yaptığı bölgedeyiz. Burası Ahlat. 12 milyon kilometre kare. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Türklerin yayıldığı tahmini alan. Türk dünyasının ne kadar geniş olduğu hepimizin malumu. Zira dünyanın neresine giderseniz gidin mutlaka bir yerlerde bir iz bulmak mümkün. Ben de edindiğim gözlemleri sizlerle paylaşmak istedim. Hiç şüphesiz dünya tarihinin en dinamik milletlerinden biri de Türk milleti. Orta Asya bozkırlarında zor ve mücadelelerle dolu konar göçer yaşam tarzı Türk milletine doğal bir dinamizm kazandırmış ve bu dinamizm toplumsal hayatta olduğu kadar savaş meydanlarında da kendini göstermiş. Bir anlamda Türkler kabına sığamayan, prangaya vurulamayan bir millet profili çizmiş. Orta Asya'dan Küçük Asya'ya yani Anadolu'ya, Arap Yarımadası'na, Avrupa'ya, İran'a, Hindistan'a kadar çok geniş bir alana yayılan Türk milleti gittiği her yerde mutlaka etkisini ve hakimiyetini hissettirmiş ve tarih boyunca nice devletler kurarak kendi alanının hakimi olmaya başarmış. Peki Türklerin bu kadar geniş coğrafyaya yayıldığını nasıl tespit ederiz? Bana göre dil faktörü çok önemlidir. Bugün Türkçeyi dünyanın çok farklı noktalarında duyabiliriz. Kazakça, Türkçe, Azerbaycan Türkçesi, Kırgızca, Özbekçe, Hakkasça, Saha Türkçesi vesaire diyoruz ancak bunların hepsi birer Türkçenin lehçeleri. Ancak bir saniye, bence bunu en iyisi uzmanına soralım. Yalnız bu herkesin kendi lehçesinde konuşması, yazması eskiden beri var ama 20. yüzyılın başlarına kadar Doğu Türklerinin ortak bir edebi dili vardı. Batı Türklerinin de ortak bir edebi dili vardı ve böylece birbirleriyle anlaşıyorlardı. Yani konuşma dilleriyle değil, Doğu Türklerinin edebi dili Çağatayca olarak adlandırılıyordu. Batı Türklerinin edebi dili de Osmanlı Türkçesi olarak adlandırılıyordu. Ve kendi aralarında yani bir Kazan'da yaşayan bir Tatar, Kazak bozkırlarında yaşayan bir Kazak, Bişkek'te yaşayan bir Kırgız, Özbek, Türkmen bunlar hepsi Çağatay edebi diliyle anlaşıyorlardı aydınlar. Sovyetler döneminde temaslar da kesildi yani birbirleriyle temaslar da kesildi. Onun için uzaklaşmalar oldu. Ancak bu tekrar ediyorum 20. yüzyılın başlarına kadar böyle değildi. Türk milleti ne zamanki harp meydanlarında mağlup olmuş ve esaret durumuyla karşılaşmışsa şu iki yoldan birini seçmiş. Ya esarete karşı istiklal mücadelesi vermiş ya da buna gücü yetmezse başka topraklara göçüp gerekirse ana vatanımdan uzak yaşarım ama hür yaşarım düsturunu benimsemiş. Yeni alan kazanma arzusu ve kanlarında dolaşan cihan hakimiyeti arzusu Türkleri yerlerinde duramayan bir millet yapmıştır. Zira Asya Hunlarının yıkılışı üzerine Çin esaretinden kaçan Hun Türkleri de kavimler göçüyle Avrupa'ya göçmüş ve burada yepyeni bir destanın ilk satırlarına başlamıştır. Dahası 13. yüzyılda Moğol zulmünden kaçan Oğuz Türkleri göçtükleri yerlerde vatan edinmiş ve sonra da Cihangir imparatorluklar kurmuşlar. Türk milleti için hiçbir zaman daha çok toprak, daha çok zenginlik ya da kuru bir cihangirlik davası olmamış. Bir nizam getirmek için denizleri aşmış, kıtalara geçmişler. İşte bundandır ki Türk dünyası o kadar dağınıktır. Bundandır ki dünyanın pek çok yerinde Türk toplulukları bulunuyor. Türkler aslında sadece dış güçlere karşı değil, kendi içlerinde de bir savaş vermişlerdir. Buna çok az istisnalar getirebiliriz. Mesela Bilge Kağan ve Kültigin örneği. Bu kardeşler bir olup bir devlet kurmuşlar. Bir de bugün şu anda bulunduğumuz toprakların kapısını açan Çağrı Bey ve Tuğrul Bey arasındaki bir kardeşlik bağını da örnek gösterebiliriz. Bunlar kendi hırslarını bir kenara bırakarak bir olup devlet kurmuşlardır. Ancak tarih boyunca bakarsak Türkler hep bir olmuş mudur? Hayır. Bunu diyemeyeceğiz çünkü hep birbirleriyle mücadele vermişler ve birbirlerinin başı olmak için sürekli bir savaş vermişler. Evet, Türkler gerçekten çok geniş bir alana yayılmış. Ancak ben günümüzde yani 21. asırda bundan bahsetmeyeceğim. Ben bugün Türklerin geldiği yerlerin durumunu anlatmak istiyorum. Çünkü Türkler bugün tarihte geniş coğrafyaya yayıldığı gibi güçlü değil. Hangi coğrafyada olursa olsun Türk insanı, Türk dili veya Türk kültürü baskı ve zulme maruz kalıyor. Sadece Stalin döneminde 42,6 milyon insan katledilmiş. Bu dönemde Troika denilen tiyatro mahkemelerde bilinçli olarak seçilen Gürcü ve Ermeni hakimlerden oluşan üçlü mahkemeler 10-15 dakika gibi kısa sürelerde bir insanın öldürülmesi kararını vermiştir. Sadece Dede Korkut ve Manas Destanı ile ilgilendiği için öldürülen, tutuklanan Türkologlar bugün bile ürpermemize yol açar. Masaldan destana, kitaptaki bir karakterden betimlemeye kadar Türk'ü çağrıştıran her detay Türk birliğine hizmet amacını güdüyor diye yargılanıyor. Gelelim günümüze. Türklerin en kadim topraklarından olan Doğu Türkistan esaret altında ve her gün işkencelerle insanlar öldürülüyor. Yani bir zamanlar Stalin'in tüyler ürpertici işkence yöntemlerini bugün Çin Komünist Partisi Uygurlar üzerine uyguluyor. Ancak diğer Türk toplulukları bundan habersizmişçesine hayatlarına devam ediyorlar. Doğu Türkistan'da Türklerin izi bilinçli olarak siliniyor. Peki gelecekte Türkler çıkış noktalarının orası olduğunu nasıl kanıtlayacak?
Ben bu manzarayı daha önce bir yerde gördüm. Sibirya'daki Hun mezarlıklarını, İskitlerin, büyük komutanların mezarlıklarını gördüğümüzde aynen bu manzarayla bu tarzı yapı taşları görmüştük. Gazetenin tarih editörü Beyza da burada, ona da bazı şeyler sormamız gerekiyor. Tipi de yine aynıydı. Komutanlarının derecelerine göre de şekilleri de değişiyordu, uzunluğu değişiyordu. Şu anda Selçuklu mezarındayız ve yine aynı şeylerle karşı karşıyayım ve gerçekten çok heyecan verici. Biz şimdi Sibirya'dan başlayan Türklerin hikayesinin işte Anadolu'da, hatta Batı Trakya'ya kadar yayılmasına bahsediyoruz. Sence bu benzerlikler tesadüf müdür? Nazgül, tabii ki de tesadüf değil. Aslında Türklerin Anadolu'ya gelişi şöyle başlıyor. Batı Hunları döneminde, yani Atilla döneminde. Aslında Batı Trakya'ya doğru zaten ilerliyorlar Batı Hunları döneminde. Ama yani Anadolu'ya tam bir yerleşim olmuyor. Ama zaten hedefte hep var. Kafkas tarafından da birkaç Hun komutanın emri altında Erzurum'a kadar neredeyse geliyorlar. Bir Anadolu yayılması mevcut. Yani Türk kültürü ta 4. yüzyıllarda aslında buraya, Anadolu'ya yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Daha sonra tabii hani belli kesintiler oluyor, çatışmalar vesaire. Daha sonra 6. yüzyılda Sabarlarla tekrar bir Türk kültürü yayılımı görülüyor burada. Daha sonra Orta Çağ'da da şöyle bir durum var. Yavaş yavaş biliyorsun ki oradaki kaynaklarla yetinmeyen ve kendilerine yeni yurt arayışında olan Oğuzların yavaş yavaş kopup hani boylara ayrılıp teker teker bir yerlere yerleşmeleriyle Anadolu'nun kapıları aslında 1071'de değil daha öncesinde yavaş yavaş açılmaya başlıyor. Sultan Alparslan'ın babası Çağrı Bey'in de Anadolu'ya yönelik akınları var. Çağrı Bey ve Tuğrul Beyler biliyorsun ki Türk tarihinde çok nadir görülen bir şeyi gerçekleştirip iki kardeş birbirlerine taht mücadelesi için düşmeyip aynı Bilge Kağan ve Kültegin gibi devleti birlikte yönetiyorlar ve aslında bu yüzden de zaten başarılı oluyorlar. Tuğrul Bey belli başlı yerlere yönelirken Çağrı Bey de Anadolu akınlarına doğru, Anadolu'da keşif akınları özellikle düzenliyor. Yavaş yavaş buraya yerleşeceğinin sinyallerini veriyor. Daha sonra şu anda bizim bulunduğumuz yerde, yani Ahlat'ta aslında diyor ki hani buraya geleceğiz. Burayı işaretliyor. Oğlu için aslında bunun ışığını yakıyor, Alparslan için. Yıllar sonra oğlu Alparslan Malazgirt'i almadan önce ordugahını işte burada Ahlat'ta kuruyor. Aslında Ahlat Selçuklular için bir merkez haline geliyor. Anadolu Türkleşmeye başladıktan sonra da zaten Malazgirt'ten sonra biliyorsun ki çok hızlı bir yayılım süreci var. Artık Malazgirt'ten sonra o eşiği geçtikleri için daha hızlı buraları Türkleştiriyorlar. Ondan sonra da bu Ahlat, burası aslında Türklerin bir nevi ilim, sanat, kültür merkezi haline geliyor. Bu mezarlık da aynı şekilde öyle. Yani ben bunu Sivas'ta da daha önce görmüştüm. Oradaki Sivas'taki çifte minareli medresede vesaire. Bu Ahlat'taki mezar taşlarında şöyle bir şey var. Hem eski Türk inancına dair, yani İslamiyet öncesi Türk inancına dair motifler var, geometrik şekiller var. O yüzden senin Sibirya'da gördüğün mezarlara benzemesi çok normal. Yani ikisini aslında harmanlıyor. Ahlat'ta Sibirya'da gördüğüm mezarlıkların aynısını gördüm ve resmen zaman yolculuğu yapmış kadar oldum. Ancak bugün, yani iletişim çağında bile birbirinden kopuk kopuk yaşayan Türk toplulukları gelecekte bir olup bir zamanlar güçlü bir millet olduklarını kanıtlayabilecek mi? Atalarımız birlikten kuvvet doğar demiş. Türkler eskiden olduğu gibi bir olup güçlü olmayı mı tercih edecek, yoksa ulusçuluk oyununda eriyip gidecek mi? Zaman tüm bu soruların en iyi cevabını verecek.